Şöyle bir düşünün. Mısır'a kafa tutan, tarihin ilk yazılı barış antlaşmasına imza atan ama bugün adını pek de durmadığımız devasa bir imparatorluk. İşte karşınızda Hititler. Anadolu'nun tam kalbinde doğan bu süper gücün sırlarını açığa çıkarma zamanı geldi. Bakın, başkentleri Hattuşa. O kadar özel bir yer ki dünyada hem UNESCO Dünya Mirası hem de Dünya Belleği listelerine girmeyi başarmış tek antik kent. Düşünsenize, bu bile nasıl bir medeniyetten bahsettiğimizin en net kanıtı aslında. Peki asıl soru şu. Anadolu'da Kızılırmak Kavsı'nda küçücük bir krallık olarak başlayan bu yapı nasıl oldu da Mısır gibi devlerle boy ölçüşen, hatta onlara kafa tutan bir süper güce dönüştü? İşte şimdi bu inanılmaz yükselişin ardındaki 3 büyük sır perdesini aralayacağız. Ve işte onların ne kadar büyük oyuncular olduğunun en net kanıtlarından biri Kadeş Anlaşması. Mısır'la imzaladıkları bu metin dünyanın bilinen ilk uluslararası barış anlaşması. Bu da bize neyi gösteriyor? Hititler sadece kılıç sallayan bir güç değil, aynı zamanda inanılmaz zeki diplomatlardı. Evet, Anadolu'nun bu unutulmuş süper gücünü mercek altına alalım ve o büyük sırları keşfetmeye başlayalım. İşte ilk sırları, savunma. Onlara boşuna kaleler krallığı dememişler. Hititler şunu çok iyi anlamışlardı. Büyümek ve hayatta kalmak istiyorsan önce kendini nasıl koruyacağını bileceksin. Ve bu konuda gerçekten birer dahiydiler. Savunma sistemleri adeta iç içe geçmiş iki katmandan oluşuyordu. Birincisi ülke savunması. Yani düşmana daha sınırlarınıza yaklaşmadan karşılayan proaktif bir dış kalkan. Eğer bu kalkan bir şekilde delinirse işte o zaman ikinci katman devreye giriyordu. Şehirlerini koruyan aşılmaz duvarlardan örülü o son savunma hattı. İşte o dış kalkanın ne kadar zekice tasarlandığını burada görüyoruz. Bakın, Kizzuvatına ve Issuva gibi daha küçük krallıkları kendileriyle düşmanları arasında birer tampon bölge olarak yerleştirmişler. Bu bölgeler tıpkı bir arabanın amortisörü gibi ilk darbeyi emiyor, saldırıyı yavaşlatıyor ve asıl Hitit topraklarına hazırlanmak için hayati bir zaman kazandırıyordu. Gerçekten dahiyane. Ama durun, dahası var. Sadece tampon bölgelerle yetinmiyorlardı. Sınırlara neredeyse kral kadar yetkili Belmadgalti denen komutanlar atıyorlardı ki tehdit anında yok edilsin. Bütün önemli dağ geçitlerini, nehir yollarını kalelerle donatıp coğrafyayı adeta bir silaha çeviriyorlardı. Ve belki de en çarpıcı olanı Namra dedikleri esir aldıkları halkları alıp imparatorluğun bambaşka yerlerine sürüyorlardı. Neden mi? Böylece bir araya gelip isyan etme ihtimallerini ortadan kaldırıyorlardı. Ne kadar pragmatik ve bir o kadar da acımasız, değil mi? Ama işe yarıyordu. Diyelim ki bir düşman ordusu tüm bu dış savunma hatlarını, tampon bölgeleri, kaleleri bir şekilde aştı. İşte o zaman karşılarına son kale çıkıyordu, şehirlerin kendisi. Ve bu şehirler sandık duvar denen inanılmaz bir teknikle yapılmış devasa surlarla çevriliydi. 2 duvar örüp arasını taşla dolduruyorlardı, düşünün. Bu surlar o kadar sağlamdı ki krallığın yeniden toparlanması için gereken o en değerli şeyi, yani zamanı onlara kazandırıyordu. Tamam, savunmaları muhteşemdi ama sağlam duvarlar bir imparatorluğu sadece korur, onu yaşatmaz. Bir imparatorluğu asıl ayakta tutan şey tıkır tıkır işleyen motorudur, yani idari ve sosyal yapısı. Ve işte geldik Hititlerin ikinci büyük sırrına. Bu motorun tam merkezinde kim vardı? Taparna, yani büyük kral. Ve ona güneşim demeleri boşuna değildi. Tıpkı güneş gibi her şey ondan çıkıyor ve ona dönüyordu. Başrahip oydu, başkomutan oydu, en yüksek hakim yine oydu. Tüm güç tek bir merkezde toplanmıştı. Ama kral tek başına değildi ve işte burası çok ilginç. Yanında en az kendisi kadar, hatta bazen daha da güçlü bir figür vardı, Tavananna, yani Büzük Kraliçe. O dönemde başka hiçbir medeniyette göremeyeceğiniz bir şey bu. Tavananna devlet anlaşmalarına kralın yanında imzasını atar, söz hakkına sahipti ve en önemlisi kral ölse bile gücünü ve ünvanını hayatının sonuna kadar korurdu. Peki halk nasıldı? Toplum bildiğimiz gibi katmanlıydı. En tepede tabii ki kraliyet ailesi ve soylular. Onların altında tüccarlar, çiftçiler, yani özgür insanlar. Ama asıl ilginç olan ara bir sınıf var. Daha önce bahsettiğimiz Namraralar. Hatırlayın, o zorla göç ettirilen savaş esirleri. Bunlar ne tam köle ne de tam özgürdü ama imparatorluk ekonomisinin dönmesini sağlayan gizli güç onlardı. Peki bu devasa makine nasıl işliyordu? Yakıtın neydi? Halkın 2 temel görevi vardı. Birincisi sahan. Yani devletin toprağını mı kullanıyorsun? O zaman vergisini ürün olarak ödeyeceksin.
İkincisi de Lucy. Bu da bir tür angarya. Devlet yol mu yapacak, kale mi onaracak? Gidip ücretsiz çalışacaksın. Bu sistem sayesinde en tepedekinden en alttakine kadar herkes imparatorluğun ayakta kalması için elini taşın altına koyuyordu. Ve şimdi geldik üçüncü ve bence en akıl almaz sırlarına. Onlara neden 1000 tanrılı halk dendiğini hiç merak ettiniz mi? Çünkü onlar dini bir inanç meselesi olmaktan çıkarıp imparatorluğu bir arada tutan bir çimento gibi kullandılar. Gerçekten dahiyane bir yöntem. 1000'den fazla. Evet, yanlış duymadınız. Hititlerin taptığı tanrı ve tanrıça sayısının 1000'i aştığı düşünülüyor. Sadece bu rakam bile ne kadar sıra dışı bir yaklaşımları olduğunu gözler önüne seriyor, değil mi? Peki neden bu kadar çok? Cevabı çok basit ve bir o kadar da zekice. Hititler bir yeri fethettiklerinde oranın tanrılarını yok etmiyorlardı. Tam tersine alıp kendi tanrılarının yanına koyuyorlardı. Sizin tanrınız artık bizim de tanrımız diyorlardı. İşte işin sırrı da tam olarak bu. Bu durum basit bir dini hoşgörüden çok daha fazlasıydı. Bu resmen bir devlet politikasıydı. Düşünsenize, onca farklı halkı bir arada tutmanız lazım. Onların en kutsal varlıklarına, tanrılarına saygı gösterdiğinizde aslında onların kalbini ve sadakatini kazanmış oluyorsunuz. Muazzam bir siyasi zeka. Bu devasa tanrılar ailesinin en tepesinde ise iki büyük güç vardı. Fırtına tanrısı Teşup ve güneş tanrıçası Hepat. Bir erkek ve bir kadın. Tıpkı siyasetteki gibi hatırlayın, büyük kral Tabarna ve büyük kraliçe Tavananna. Bu denge tesadüf değil. Hitit dünyasında hem yeryüzündeki yönetimde hem de gökyüzündeki ilahi düzlemde güç kadın ve erkek arasında paylaşılıyordu. Savunma, yönetim, din, tüm bu deha ürünü sistemleri gördük. Peki sonunda ne oldu? Gelin bu büyük imparatorluğun ardında bıraktığı yankılara ve o gizemli çöküşün hikayesine bir göz atalım. Kısacası Hititlerin süper güç olmasının formülünü 3 maddede özetleyebiliriz. Birincisi, aşılmaz katmanlı bir savunma sistemi. İkincisi, kral ve kraliçenin birlikte yönettiği güçlü, merkezi bir idare. Ve üçüncüsü, fethettikleri halkları dinleriyle birlikte kucaklayan o akıl dolu kültürel strateji. Bu formülle yaklaşık 450 yıl ayakta kaldılar. Mısır'la Kadeş'te masaya oturarak güçlerinin zirvesine ulaştılar ve sonra bir anda her şey bitti. Tarihin geç Tunç Çağı çöküşü dediği o büyük ve gizemli kriz döneminde bütün Akdeniz'i sarsan o fırtınada Hitit İmparatorluğu sanki hiç var olmamış gibi tarih sahnesinden silindi. Adeta buharlaştı. Ve bu durum insanın aklına şu soruyu getiriyor. Eğer bu kadar zeki, bu kadar organize, bu kadar güçlü bir imparatorluk bile tarihin tozlu sayfalarına karışabildiyse, bizim kurduğumuz bu modern dünyanın, bu medeniyetin hangi parçaları gelecekte ayakta kalacak? Hititlerin hikayesi belki de bize en çok şunu hatırlatıyor. En güçlü yapılar bile ne kadar kırılgandır.